Önce bir porsiyon ver. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Benim ismim Mustafa Kara. Sizlerle birlikte yine Kara'nın dediği yere gideceğiz. İkinci bölümde İstanbul'a her gelişimde mutlaka uğradığım Hocapaşa sokağına yol alıyoruz. Burası Sirkeci'de küçük ama lezzet sokağı diye tanımladığım bir sokaktır. Lokantalarla dolu olan bu sokağın bugün 4 tanesine uğrayacağız. Birbirinden lezzetli bu lokantaların çeyrek, yarım hatta bir asır geçmiş tecrübe ve eşsiz tarifleri kaçırmayın. İstanbul'a geldiğinizde mutlaka ilk duraklar arasında yer alsın Hocapaşa Sokağı. Haydi gelin başlayalım. Arkadaşlar Hocapaşa'ya geldik. Hocapaşa sokağına geldik. İlk önce meşhur Filibe köftecisine gideceğiz. 1893 yılı olması lazım. Yani yaklaşık 120 yıldır İstanbul'da bize köfteyi sunuyorlar. Çok lezzetli köfteleri var. Tabii o yüzden 120 yıldır buradalar. Şimdi köfteciye gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar meşhur Filibe köftecisindeyiz. 1893 yılından beri aynı lezzet, aynı tarif. Ben yarım porsiyon aldım. Şöyle göstereyim. 3 yıldır devamlı geliyorum. Şu an dediğim gibi sadece yarım porsiyon aldım. 3 adet var. Normalde tam porsiyonda 6 adet oluyor köftelerden. Çok lezzetli, çok yağlı, çok sulu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hocapaşa sokağında yer alıyor burası. Şöyle sizin için bir güzelce yiyeyim. On numara lezzet. Bu lezzetli köftelerin yağı, sosu ve tadı bir asırı geçmiş tarifle bugüne kadar korunmuş halde. Sade bir sunum ile sunulan bu köftelerin yanına seven için piyaz da ilave edilerek güzel bir şekilde yenilir. Ufak köftelerin içinde saklanmış güzel lezzeti sakın kaçırmayın dedikten sonra haydi bakalım bu lezzet sokağındaki ikinci durağa geçelim. Arkadaşlar tarihi Hocapaşa sokağında hala devam ediyoruz. Şu anda namlı Rumeli köfteciye gidiyoruz. 1982 yılından beri yaklaşık 30-40 yıldır hala köftelerini satıyorlar. Çok lezzetli bir köfteci. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar köftemiz geldi. Şöyle küçücük ama namlı Rumeli köfteciye ait özel tarif. Çok lezzetli. Kesinlikle Hocapaşa sokağındaki bir numara köftecilerden biri de burasıdır. Mutlaka eğer uğrarsanız köftelerini denemeden geçmeyin.
Şöyle yapalım. Şeklen filibe köftecisine benzeyen bu köftelerin lezzeti farklı. Ve o yüzden denemeden geçmek. Sunumu da aynı filibe gibi sade bir şekilde olan bu köftelerin yanına piyaz ilave ederek de güzel bir şekilde yenilir. Çok benzese de tatları farklı ve ikisi de ayrı bir lezzet. Lezzet dolu köftelerden sonra haydi sıradaki durağa geçelim. Arkadaşlar Hocapaşa sokağındayız hala. Bitiremedik, bir sürü lokanta var. Şimdi gideceğimiz yer çok lezzetli bir pideci. Hocapaşa pidecisidir. Yıllardır burada. 1964'ten beri İstanbul'un veya da bu bölgenin kesinlikle en lezzetli pidesini yapıyor. Şimdi oraya gideceğiz. Gelin bakalım. Kolay gelsin. Arkadaşlar pidemiz geldi. Çok lezzetli gözüküyor. Ustamız bana bırak dedi. Karışık yaptı. Hem sucuk var hem kavurma var. Peynirlisi var. Mevlana tarzı yapmış aynı anda. 1964'ten beri arkadaşlar burası dededen toruna 3. kuşak olarak devam ediyor. Ustamız 33 yıldır kürek sallıyor. Ve burada yiyenlerden, etrafta gezenlerden duyduğum tek bir şey var. Burada pide yemeden pide yedim demeyin diyorlardı. Ve dediler. Ve ben de şu an tabii ilk dilimimi şöyle ortadan alayım sizler için. Şöyle bir tadalım. Cidden ben böyle pide herhalde yemedim. Yani çok lezzetli, çok lezzetli pideler yedim. Ama burası gerçekten çok lezzetli. Ben çok sevdim. Tabii bir dilim bu yediğim Mevlana tarzıydı. Diğerlerini bilemem şimdilik de. Çok lezzetli arkadaşlar. Ve buranın özelliği de burası işte 1964'ten beri Hocapaşa sokağında. Ondan önce de pideci olarak devam ediyormuş. Ama başkalarına aitti. Şimdi yaklaşık 50-53 yıldır işte halen devam eden bir müessese. Kesinlikle pideyi buradan yiyin arkadaşlar. Çıtır çıtır pidelerden sonra yolumuzu tarihi Hocapaşa sokağındaki son dükkana yönelttik. Gelin bakalım nasıl bir lezzet bizi bekliyor. Şu anda Şehzade Cağ Kebap'a giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 1989'dan beri açık olan Şehzade Cağ Kebap'a geldik.
babadan oğula devredilmiş bir yer. Yaklaşık 30 yıldır devam ediyor. Şehzade Cağ kebabı ne diyecekseniz bakın göstereyim size. Dönerin başka bir çeşidi. Bunları dönere, yatay dönere saplıyorlar. Ardından kesiyorlar ve tabi isteğe göre bazıları çok pişmiş sever, bazıları az pişmiş. Ben çok pişmesini istemedim. Ardından porsiyon olarak veriyorlar. Ama çok lezzetli. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi ben sizin için şöyle güzel bir gösteri yapayım. Adam sana söylemedi ki porsiyon. Kuzu. Sen ne yapıyor musun? İstanbul'un en iyi cağ kebabını kaçırmayın diyoruz ve böylelikle tarihi Hocapaşa sokağındaki yerleri bitirmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar tarihi Hocapaşa sokağını bitirdik. 3 yere gittik. Çok lezzetliydi. Hepsi birbirinden lezzetli yerler. Kesinlikle Sirkeci taraflarına gelirseniz buraya gelin, tadın. Daha bir sürü lokanta var buralarda ama bu 3 tanesi en meşhuru, en lezzetlileri arasında yer alıyordu. Kesinlikle, tekrar diyorum, kesinlikle buraya gelin, yemeklerini tadın, köfteleri, pideleri çok lezzetli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha bir sürü yerlere gezeceğiz, daha bir sürü yerleri göreceğiz. Kaçırmayın. Kanalıma abone olun, Instagram'dan takip edin. İyi günler. Karanın dediği yere.